Herkese merhaba. Sanatçıyı ve sanatını tanımaya yönelik program Sanatın Evrimine hepiniz hoş geldiniz. Ben Eylül Aşkın ve bugün yanımda ressam Okan Karakaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri sorma. Sizi gördüm daha iyi oldum diyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Her şeyin en başından başlayalım. Resim hayatınıza nasıl girdi ve nasıl bu alanda ilerlemeye karar verdiniz? Yani resim hep hayatımda vardı zaten. Kendimi bildim bileli çiziyordum. O zaman ne zaman fark ettiniz? Kendimi aslında çocukken 4-5 yaşlarında sürekli çizerken buluyordum. Yani kendimi bildim bileli çiziyorum aslında. Ama bu farkındalık çok sonradan gelişti. İşte ilkokul, lise döneminde falan farkında değildim hala. Hoca anlatırken ben kendi kendime çiziyordum. Hatta bunun için azar işittiğim de oluyordu. Bu lise bittikten sonra bir arkadaşımın güzel sanatları kazanmasıyla farkına vardığım bir durum. Öncesinde çok şey değildi, nasıl diyeyim, hani bunun üzerinde profesyonel bir kariyer düşüncem yoktu. Üniversiteye gelecek işte ne yapacağım tam bilemiyordum. O yaptıysa ben de yaparım gibi bir şey mi oldu? O yaptıysa ben de yaparım değil de hani bizde bir durum vardı ya, bir köyden bir kişi Almanya'ya gider. Ondan sonra işte herkes Almanya'ya gitmeye başlar. Benim de o şekil oldu. Görünce dedim ki, hatta ben o dönem üniversiteye kayıt olmaya gidiyordum. Farklı bir bölüm kazanmıştım. Dedim ki ben bunu yapmayacağım. Ben güzel sanatları istiyorum. Resimde olmak istiyorum. Geri döndüm kayıt olmadan. Hatta o şehirden geri döndüm. Konya'ydı hatta. O şekilde geri geldim. Birkaç sene hazırlanma sürecim oldu. Ondan sonra da zaten güzel... Önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde resim bölümünde eğitim aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bileşik Sanatlar ana dalında lisans eğitimi tamamlıyorsunuz. Hangi disiplinlerde çalıştınız bu alanda? Nedir bileşik sanatlar? Ya bileşik sanatlar aslında her bizim bu üç boyutlu dediğimiz sanatın biraz tadından, tadımlık diyelim. Hepsinden tam şey değil. Mesela bir heykel bölümü gibi uzun süre heykel yapmıyorsun. 1 yıl veya maksimum 2 yıl yapıyorsun. Seçmeli atölyeler de var. İşte resim aynı şekilde sanat atölyesi altında geçiyor. O 1-2 sene sürüyor. Tasarım aynı şekilde. İşte teorik sinema dersi görüyorsun. Teorik müzik dersleri görüyorsun. İşte farklı disiplinlerin bir araya o gelişi gibi düşünebilirsiniz onu. O şekilde ben ama alanım resim olduğu için sanat atölyesini tercih ettim. Oradan biraz daha ileri gitmeyi tercih ettim. O şekil. Bu Rapido kalemle kağıt üstüne yaptığınız çalışmalarla biliniyorsunuz. Evet. Aslında birçok farklı prensibi deneyimledikten sonra daha sade ve temel bir yöntem, bir yol seçmişsiniz kendinize yani. Bu tekniği geliştirmenizin çıkış noktası ne oldu? Şöyle arayış sürecindeydim. Her sanatçının veya sanatçı adayının bir arayış süreci olur. Ben de ne yapmak istediğimi sürekli soruyordum kendime. İşte hocalarımı soruyordum, ustalarımı soruyordum. Ufuk Hoca, yani Ufuk Muslu ustamdır, hala söylerim. Onunla beraber de tartışmalar içindeydik. Biraz daha kalemi rahat hareket ettirme isteğim vardı. Üstünden almadan. Çünkü kara kalem çok istediğim etkiyi vermiyordu. Biraz daha mürekkep kalem, işte Rapido dediğimiz mürekkep kalem oluyor aslında. O şekilde kağıt üzerinde denemeler yaparak baktım. Hani zaten kent dokuları ilgimi çekiyordu. İşte oturuyordum bir yerde manzara çiziyordum. İşte Karaköy'ü çiziyordum. Veya bir antik kente gittiğimde oranın eskizini alıyordum. Bu şekil oluşmaya başladı. Ondan sonra tekniğimi de artık yavaş yavaş bu üstünden kaldırmadan devam etme biçimi bir teknik haline geldi. İşte orayı aslında tam istemeden buldum. Tamam arayış sürecindesin ama hani ben şu tekniği bulacağım demedim. O biraz daha spontane gelişti. Ama hani nihayetinde birçok farklı prensibi deneyimledikten sonra daha böyle sade kağıt ve kalemle ilişki kurabileceğiniz bir noktada karar kılmanıza ben dikkat çekmek istemiştim. Peki başka hangi tekniklerle ve malzemelerle ilgileniyorsunuz? Sadece çünkü onu yapmıyorsunuz. Tabii ki aynen. Rapido kalemle çalışmıyorum sadece. Yağlı boyadan çok keyif alırım. Yani yaklaşık bir 6-7 yıldır yağlı boya yaparım. Ama onlarla sergilere çıkmam. Çünkü biraz daha keyfi yapıyorum o durumu. Beni asıl işte ifade eden Rapido üzerinde çalıştığım
çalışmalar. Niye bunlar da yağlı boya çalışmalarım diye sergi açmaz mısınız? Açarım ama henüz o raddede yani henüz o raddede değil, bir seri oluşturmadım diyeyim. Biraz daha keyifli yapıyorum. Mesela bulutları çizmeyi çok severim. Yani yapmayı, resmetmeyi, yağlı boyada. Akrilik su bazlı olduğu için çok şey oluyor. Çabuk kuruyor. Ben biraz daha o keyfi almak istiyorum. O zevkte biraz kaybolmak istiyorum. Yağlı boyanın o zevkli tarafları farklıdır yani. İkisini bir, tabii ki Rapido kalemle yaptığım çalışmaların zevki ayrı, yağlı boya bambaşka. Yani hatta bazen arkadaşlara veya çevreme şunu öneririm. Hani resimle ilgilensen de ilgilenmesen de muhakkak yağlı boya yap. Çünkü terapi gibi bir şey. Yani o hazzı aldıktan sonra çok başka bir şey aramaya gerek kalmıyor. Peki niye özellikle Türkiye'nin tarihi dokusuna ve yapısına çekildiniz? Şöyle bir gerçek var ya, hani sanatçı işte çevresinden etkilenir, doğduğu coğrafyadan etkilenir. Çok yurt dışı maceram olmadı bu seneye kadar. Çevremden etkilendiğim kadarıyla işte İstanbul'un, İzmir'in, işte Mersin'in o tarihi kentleri, İstanbul'un bu kent dokuları, biliyorsunuz harika mimariler var İstanbul'da. Özellikle Karaköy gibi yerler, Taksim gibi yerler. Yani estetik olarak çok güzel görünür. Ben onları biraz aslında estetikle başladım ama zaman içinde yorumladım. Yani çünkü kendimce artık mesela Galata Kulesi'ni yıktım. İşte zaten harabeler var, antik kentler. Onları kendimce de yıkmaya çalışıyorum. İşte Ani harabelerini bilirsiniz. Yani o zaten yıkık. Ama ben biraz daha yıkmaya başladım. Çünkü bunun alt metni var mesela. Biraz Nedir daha... mesela sürekli her şeyi yıkmanın alt metni? Yıkmanın alt metni şu. Biraz daha aslında bu içsel bir mesele. Çünkü insanız. Protest bir tavır mı aslında? Ya şöyle, aslında distopik bir evren oluşturmuştum kendime arayış içindeyken. Distopyam, kendi distopyam diye adlandırdım ama bir süre sonra bunun distopya olmadığını anladım. Çünkü benim dünyamda gelişen bir şey. Kendi hayallerim, kendi umutlarım, kendi içimdeki şeylerin yansıması aslında. Katıldığım sergiler olsun, genelde hep şu isimle çıkarım, duvarların ötesinde. Aslında duvarların ötesinde hep bir hikaye vardır. Biz dışarıdan görürüz ama onun içinde aslında yani çok tarihi olaylar olmuş olabilir. Yani en basit insanların bile kendince özel hikayeleri vardır. Ben biraz daha bunu yani mimari üzerinde vermeye çalışıyorum. O yıkımları, o işte çöküntüleri, yıkılışları. Mimari üzerinden yorumluyorsunuz. Aynen, mimari üzerinden yorumluyorum. Ve bunu yaparken de keyif alıyorum aslında. Bazen işte iş bitince, işte çalışmam bitince geçip karşısına böyle 15-20 dakika bakarım. Onun içinde kaybolurum. Çünkü haz alırım ondan. Yani sanatla uğraşan, yani resimle uğraşan kişiler bilir, hatta şarkıcılar da bilir. Şimdi sipariş usulü veya para için yaptığım bir çalışma yapmak farklı. Kendi içinden doğan bir çalışma yapmak çok farklı. Buna sanat eseri denir. Ki hatta sanat bence sanat eseri olması için bunun olması gerekiyor. Hani herhangi bir maddi kaygı gütmeden, kendi içinden oluşan doğal bir dışa yollardan. Evet, doğal yollardan. Bu olunca bence sanat eseri oluyor ama kendime şu an sanatçı diyor muyum? Tartışılır, çünkü sanat haline baktığım zaman inanılmaz işler yapan büyük sanatçılar var. Tamam, evet, katıldığım sergilerde veya dışarıda bu ünvanım var. Sanatçı deniyor. Ama kendime henüz ona tam oturtacak şeyi göremiyorum. Belki ileride ben öldükten sonra olur. Öncesinde olur. Şunu yaptım diyebileceğim zaman olur. Ama şu an için erken. Şu an kendime bu yolda ayakta durmaya çalışan, bu yolda ilerlemeye çalışan ve sanatçı olmaya çalışan biri olarak görüyorum. Ama enteresan, hani kalemi kaldırmadan çiziyor olmanız. Değişik. Ya teknik kendimden gelişti demiştim. Keyiflidir. Bir de bu yıl Bazart'ta 2 tane eseriniz sergilendi. Evet. Önemli bir etkinlik genç sanatçılar için. Kendinizi artık böyle ufak ufak solo sergiye hazır hissediyor musunuz? Yoksa daha vakti var mı? Evet, Bazart keyifli projeydi. Orada işlerimin sergilenmesi de hoşuma da gitti. Açıkçası solo ise düşündüğüm bir durum.
Biraz daha işte sadece bu kendi tekniğimle olmaz da diğer yağlı boya çalışmalarım olur, sulu boya çalışmalarım olur, işte akrilikle çalışmalarım olur. Yani biraz daha serbest teknikteki karışık tekniklerimle olduğu için bütün işlerim orada sergilenecek diye düşünüyorum. Yakın tarihte zaten bir yüksek lisans muhabbetim var. Eğer o gerçekleşirse ilk olarak bir kampüs içinde düşünüyorum. Evet. İlk solo sergi. İlk solo sergi, evet. Peki genelde nelerden ve kimlerden ilham alırsınız? Mesela nasıl bir anda kalkıp resim yapmaya başlıyorsunuz ya da çalışma ortamınız nasıl? Yani şöyle kişi bazlı belki olmayabilir ama televizyonda, sosyal medyada veya gezdiğim, seyahat ettiğim bir yerde, tarihi bir yer gördüğüm an, estetik olarak bana güzel gelen bir yapı gördüğüm an benim direkt oturasım gelir resme, başlayasım gelir. Özellikle son gezilerimden sonra dediniz yani sadece Türkiye'de yapıyorsunuz. Aslında bunu açmaya karar verdim. En son bir St. Petersburg çalışmam olmuştu. Ondan büyük keyif aldım. Onun dışında Elinizde böyle bir kağıt ve kalemle gezerken bir yandan çizme falan gibi. Evet. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Öyle başladı. Dediğim gibi. Çünkü o yapıları resmettikçe kendi kendine bir hikaye oluştu sonradan zaten. Ama onu yapmak da keyifli. Bir süre sonra tabii yıllara benince 4-5 yılı üst üste aynı şeyleri yapmak daha bir normalleşiyor. Bu konu bakımından yani konu bakımına geldiği an daha bir süreç haline alıyor. Yoksa gezdiğin zaman, gördüğün zaman her yeri de resmetme şansın olmuyor. Ama olduğu zaman da keyifli oluyor. Günümüzde sanatla uğraşmanın en zor tarafı ne? Yani beraberinde hangi zorluğu getiriyor sanatla uğraşmak? En büyük zorluklar. Aslında disiplin kazanmak. Çünkü bunu bize yıllar önce üniversitedeyken, yani başlarındayken bölüm başkanımız şöyle demişti. Buraya 30 kişi gelirsiniz. Güzel sanatlar zaten genelde Mimar Sinan mesela farklı bir olaydır. Daha kalabalık alır. Ama genelde Türkiye'de güzel sanatlar 30 kişi, 25 kişi, maksimum hadi 35-40 kişi olsun. Herkes bu sonu göremeyecek dedi mesela son sınıfta. Ki öyle de oldu. 30 kişiyle başlıyorsun, 6-7 kişiyle bitiriyorsun. Ve hepsi de ressam veya sanatçı olmuyor. Çünkü bunun için süreklilik gerekiyor. Hani demiştik ya meselenin olması lazım. Meseleyi bu yüzden belki biraz zor buldum. Çünkü ha deyince mesele bulamıyorsun. Meselen olmayınca ve bundan keyif almayınca hayatın aslında resim olacak. Eğer sanattaki alanın resimse. Her şeye resim olarak bakacaksın. Tamam keyif almayı bileceksin ama eğer bunu sürekli yapamazsan maalesef devamı gelmiyor. Ki çoğu işte o güzel sanatlara başlayan kişilerin çoğu sonradan ister istemez bir memurlukla devam ediyor. Öğretmenlikle devam ediyor. En son beni gururlandıran bir durum olmuştu. Şimdi mezun olduğum lise güzel sanatlar değildi. Hocamı ziyarete gittim. İşte dedi, yani sergilere veya işte bu kadar işine aşık olan birini, yani resim alanında diyeyim, ilk defa görüyorum. Çünkü normal bir öğretmen olduktan sonra olmuyor. Hani çok bu işleri bırakıyor, işte geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ama bunu kovalamak biraz sevgi istiyor açıkçası, tutku. Sanatın dijital kültürün bir parçası haline gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani kendimce şunu söyleyeyim. O tuvalden veya zeminden kitap okumak gibi. Ben dijitalden kitap okumak gibi bakıyorum. Ben o sayfalara dokunmadığım an o keyfi alamam. Çok daha pratik. Ben de okuyamıyorum bu arada. Evet. Çok zor. Yani kitap okumuyorsun. Sanki bir metin. Sayfayı çevirip o kokuyu duymak istiyor insan. Kesinlikle. Yani ben resmi de buna benzetiyorum. Hani tamam resmi demeyeyim. Yani farklı disiplinlerde dijital çalışanlar var ama tuvale dokunacağım. O dokuya dokunacağım. Kağıda dokunacağım. Kaleme, fırçaya dokunacağım. Boyaların kokusu gelecek. Rahatsız edici de olsa. Dediğim gibi dijitale pek sıcak bakmıyorum. Ama yapana da saygım var tabii ki. O biraz hocanızdan da kaynaklı olabilir. Hayır, ben aslında hocamdan değil de kendimden kaynaklı. Ben klasikçi denebilirim. Şundan denebilirim çünkü tamam resmin bir metni olacak, bir kavramsal kısmı olacak veya sanat eserinin kavramsal kısmı olacak. Ama bunun bence bir çalışma süreci de olmalı. Tamam dijitalde de çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama
bana geçmiyor. Kendi fikrimce dijital. Duygu geçmiyor. Aynen, duygu geçmiyor. Çünkü ne bileyim, grafik tasarım sal geliyor bana biraz daha dijital sanat. Şu anda peki neler üzerine çalışıyorsunuz? Şu an kent dokuları üzerinde çalışıyorum. Hı hı. İşte İstanbul başta olmak üzere o dediğim gibi Karaköy'ün, tarihi yerlerin, işte antik kentler olsun, harabeler olsun, Türkiye'nin farklı yerlerindeki diğer yapılar olsun. Bazen saat kulesi vesaire gibi bir şeyler de olabiliyor. Bunlar üzerinde çalışıyorum. Ama dediğim gibi bunları tabii ki deforme ederek, kendimce bir yıkım sürecini oluşturarak, bunu zaten resmederken tabii ki baktığım çalışma yıkık veya dökük değil. Bunu ben kendimce yıkmaya, olabildiğince tabii ki perspektifi olsun, doğrusal oran orantısı olsun doğrultusunda yapmaya ve bölmeye çalışıyorum. Yakın zamanda eserlerinizi göreceğimiz bir etkinlik olacak mı? Önümüzdeki süreçte bir projemiz var. Caner Kemahlıoğlu ile birlikte. Orada oryantalist bir mücevherin dokusu adlı sergimiz olacak Tokat Belediyesi'nde. Onun için zaten Tokat'a gideceğiz. Daha öncesinde Tunceli'de olmuştu. Sivas'ta oldu geçtiğimiz sürede. Hı hı. Osman Hamdi Bey temalı yine. Hı hı. Ona devam ediyorsun. Ona devam ediyoruz. Onun bir farklı versiyonu olarak Tokat'ta sergileme olacak. Onun dışında 2025'in başında başka bir projemiz var. Emel Sayın Evet, portrelerle. yine Caner Bey'le beraber. Evet, Caner Bey'le beraber. İşte onun portrelerini, ben zaten bir Sadri Alışık hayranı olduğum için ikisini bir filminden yola çıkarak ikisini bir arada resmettim. O çalışmamla birlikte olacağım işte sergide. Hı hı. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Peki biz sizi ve çalışmalarınızı nereden takip edebiliriz? Sosyal medya kullanıyor musunuz? Sosyal medya kullanıyorum Instagram'da. Okan Altıre Karakaya. Alt dire. Altıre. Oradan görebilirsiniz çalışmalarımı. Özellikle hikayeler kısmında. Çünkü sergilerimi genelde orada paylaşıyorum, çalışmalarımı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Umarım yine farklı projelerde bir araya geliriz. Umarım. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sanatın Evrimi'nin bugünkü konuğu Okan Karakaya'ydı. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.